6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından ülkenin ve dünyanın dört bir yanından yaraların sarılması adına yardım seferberliği başlatılmıştı. Bu seferberliğe dahil olan denizciler de ilk günden bu yana deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Temel ihtiyaç malzemelerinden barınmaya, iş makinelerinden konteyner evlere, gemilerin geçici yaşam alanı için İskenderun limanına demirlemesinden kalıcı konut kampanyalarına kadar yardımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Biz de Gispir TV olarak denizcilere bu seferberlik sürecini sorduk. Deprem açtığı yaralar açısından baktığımızda ancak ve ancak devlet ve milletin bir araya gelerek el birliğiyle altından kalkabileceği boyutta büyük bir depremdi. Bundan sonra işte bölgedeki enkaz çalışmaları bittikten sonra süratle yeniden yapılanma çalışmaları başladı. Ve çok yakın bir süreçte devam edecek, yenileri gelecek ve inşallah bu şekilde hem konut olarak hem iş yeri olarak bir an önce bölgede hayat normale dönmeye başlayacak. Ancak bu şekilde bu yaraları sarabiliriz. Ancak bu şekilde bölgeyi tekrar kalkındırabiliriz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde planlanan kalıcı konut kampanyası hakkında da bilgi verdi. Çok yüksek sayıda bir konutun böyle yapılıp bölge halkına, depremden etkilenen insanlarımıza devlet kurumları vasıtasıyla verilmesi söz konusu olacak. İşte burada biz de Deniz Ticaret Odası olarak hem Deniz Ticaret Odası olarak bütün imkanlarımızla elimizden geleni yapacağız, hem de sektörümüzün üyelerine bu konuda ellerinden geleni yapmaları için davet edeceğiz, çağrıda bulunacağız. Ben eminim ki denizcilik sektörü depremin ilk gününden beri olduğu gibi gösterdiği bu fevkalade, fedakarca dayanışmayı o gün geldiğinde de gösterecek ve elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Rakamlar çok büyük, sayılar çok büyük. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım yetmeyecektir. Ancak bu ülkenin birer ferdi olarak, bu ülkede yaşayan insanlar, bu milletin bir ferdi olarak, bu ülkede yaşayan insanlar olarak elimizden geleni yapmak görevimizdir. İnşallah da denizcilik sektörü bunu en iyi şekilde yerine getirecektir. Deprem felaketinin ilk gününden bu yana bölgeye yardımların ulaştırılması noktasında denizcilik sektörünün elinden geldiğinin en fazlasını yapmaya gayret ettiğini belirten Başkan Kıran sözlerini şöyle tamamladı. Denizcilik sektörü dört bir koldan elinden geldiğini en fazlasını yapmaya gayret etti. Bundan sonra da inşallah böyle olacak ve bu yaraları hep beraber devlet, millet el ele vererek saracak. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği Başkan Yardımcısı Barış Dillioğlu ise depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve denizcilerin her zaman olduğu gibi bu konuda da duyarlılık gösterdiğini belirterek sözlerine başladı. Özellikle ben 3'e ayırmak istiyorum. Bir, deprem anında müdahale. Anında müdahale dediğimiz kurtarma ekiplerinin oraya sevk edilmesi. Burada denizcilerin hem deniz yolundan rorolarla bölgelere hareket etmesi, özellikle İskenderun ve Hatay'da ulaşılamayan bölgelerde biliyorsunuz hava yolu ve karayolunda ulaşım yoktu. Burada rorolar devreye girdiler. İlk böyle bir başladık. Yardımlar gitmeye başladı. İlk müdahale. Arkasından ikinci müdahale çadırlar. İlk yaşam alanları. Yine burada denizcilerin kurduğu bir sürü yer var. Şimdi artık üçüncü devreye geçiyoruz. Geçici ve kalıcı konutlar. Bunlarla ilgili denizcilik sektörü büyük bir çalışma içerisinde. Biliyorsunuz Gispir bir taraftan konteyner üretme kararı aldı. Konteyner içine gelecek malzemeler üretmeye çalışıyor. Biz bir taraftan nasıl kalıcı konut yapabiliriz diye hem oda olarak hem sektöre ürün veren ünlü şirketler olarak bununla ilgili top çatısı altında neler yapabiliriz tartışıyoruz. Eminim ki bununla ilgili de en kısa zamanda bir karar çıkacaktır. Ama gerçekten denizcilik sektörü bu dönemde elinden gelenin fazlasıyla yaptı ve yapmaya devam edecek. Burada önemli olan sürdürülebilirlik. Bu bugünün bir sorunu değil.
Benim tahminim 3 ila 5 yıl, belki de bölgeyi ancak tekrar eski haline getireceğiz. Bunun için denizcilik sektörüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır. İnşallah yanımızda en kısa zamanda sararız ve bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Türk Lloyd'u Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu da bu elim olayda denizciliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ispatlandığını belirtti ve şöyle devam etti. Çünkü deniz yoluyla Türkiye'nin hemen her yere ulaşım imkanı var. Demek ki bunların üzerine daha iyi çalışmamız lazım. Deniz yoluyla yaptığımız ikmallerde, seferlerde çok hızlı bir şekilde yiyecek ikmali sağlanabildi. İhtiyaç olan iş makineleri hızlıca gönderilebildi. Bunların haricinde hastane gemileri, ikamet yeri sağlayan gemiler hızlı bir şekilde gönderebildi. Demek ki denizciliğe daha fazla önem vermemiz lazım. Deniz yollarımızı daha sağlıklı, daha verimli kullanmayı planlamamız gerekiyor. Biz elimizdeki imkanlarla Türk halkı olarak, Türk halkı çok yardımsever bir halk. Her şeyini veren bir halk. Elimizden geleni yaptık. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İleride olası bir İstanbul depremine karşı Türkiye'nin çok daha hazırlıklı olması lazım. Denizcilik üzerinden gerekli ikmal tesislerine, gerekli lojistik tesislerine hazır edebilmemiz gerekiyor. Bunları bir ölçüde yaptık ama daha hızlı olmamız lazım. AVS Global Sapli Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek ise denizcilik sektörü olarak deprem olduğu andan itibaren harekete geçtiklerini dile getirerek süreci anlattı. Biz sektör olarak, denizcilik sektörü olarak deprem olduğu andan itibaren özellikle Tamer Başkanım ve Genel Sekreter İsmet Bey ve GİSİ Başkanı Murat Bey ile yapmış olduğumuz konuşmalarda ivedi olarak ne yapılabilirliği konusunda böyle bir istişarede bulunduk. Çünkü biz biraz lojistik kökenli bir firma olduğumuz için bu konuda hızlı aksiyon alabildiğimiz için özellikle bize düşen bir şey var mı diye değerlendirdiğimizde altyapı olarak hızlı bir çalışmaya girdik ve bir lojistik üssü kurduk. Deniz Şahit Odası desteğiyle ve akabinde bütün üyeler bir şekilde bizlere ulaşıp oralara yardım göndermek üzere gerek evlerinde, gerek iş yerlerinde, gerek ürettikleri tüm imkanlarıyla bize oradaki ihtiyaçlara yönelik katkılarını gönderdiler. Abdülvahit Şimşek, yurt dışında işbirliği gerçekleştirdikleri firmalarında yardım için adeta yarış haline girdiğini söyledi ve şöyle devam etti. Sektörün bu anlamdaki birlik ve beraberliği hızlı bir şekilde organize olması ve ihtiyaçları bu şekilde karşılamak istemesi, bu girişimler son derece etkileyiciydi tabii ki. Bizler de acizane orada yaklaşık 3000 metrekarelik bir altyapımızı tamamen bu işe ayırdık. Yaklaşık 25 kişi ile de hizmet verdik lojistik depomuzda. Bununla birlikte de yine deprem bölgesinde yaklaşık 20 tane aşçımızı göndererek orada kurduğumuz aşevleriyle de oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Gerek şirket anlamında gerekse sektörel anlamda gerekse millet anlamda aslında güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu coğrafyalarda yaşayan insanların aslında ne kadar iyiliksever, ne kadar hayırsever, kötü gün dostu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Kaptan Semih Dinçel de bir denizci olarak depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında denizcilerin göstermiş olduğu duyarlılıktan gurur duyduğunu dile getirdi. Şimdi tabii ülke yani devlet oldu, yurttaş devlet oldu yani acayip bir seferberlik oldu. Ben tabii burada bunu acılar taze, henüz kimsenin kırkı çıkmadı, enkazlar duruyorken hani bir nebze işler, çünkü bu böyle bir ay 2 ay değil, bir sene, 1,5 sene belki sürecek bir şey. Yardımlarda bir nefeslenip geri çekilip çünkü bizim insanımız biraz tez canlı, hızlı başlıyoruz, sonra devamı gelmeyebilir diye. Belki biraz geride durup işler oturduktan sonra yardımın
bir anda çok olmasından öte sürekli olması, bir tertip düzeninde olması açısından daha düzgün olacaktır.